Bazen gece olur, herkes uyumuştur, şehir susmuştur. Ama sen hala uyanıksın, tavana bakıyorsun. Zihnin durmadan sorular üretmeye başlıyor ve bir soru aklına düşüyor. Allah'ı kim yarattı? Daha önce hiç düşündün mü? Belki de düşündün ama hemen kafandan atmaya çalıştın. Çünkü bu soru tehlikeli gibi hissettirebilir, değil mi? Sanki düşünmeye devam edersen bildiğin her şey çökecekmiş gibi. Ama dur, gerçekten düşün. Eğer Allah her şeyi yarattıysa, Allah'ı kim yarattı? Sonsuz bir geriye gidiş. Mümkün mü? Bir zincir düşün. İç içe geçmiş halkalardan oluşan, hiç bitmeyen bir zincir. Bir ucu diğerine bağlı. Ve sen bu zincirin ilk halkasını bulmaya çalışıyorsun. Ama ne kadar geriye gidersen git, hep bir öncesi var gibi. Ama bu böyle sonsuzca gidebilir mi? Eğer her şey bir başka sebebe bağlıysa, hiçbir şey başlamazdı. Düşün, bir kitap okuyorsun. Ama bu kitabın yazarı başka bir yazar tarafından yazılmış. O yazar da başka biri tarafından yaratılmış ve bu sonsuza kadar gidiyor. Eğer bir noktada işte burası başlangıç diyemezsek, hiçbir şey var olamazdı. O yüzden bir şeyin kendiliğinden var olması gerekir. Filozoflar buna ilk neden diyor. Bir şeyin ilk olması lazım. Başlatan ama kendisi başlanmaya muhtaç olmayan bir varlık. Ve işte o, Allah'tır. Allah neden kendiliğinden var? Şimdi diyebilirsin ki, ama neden Allah, neden başka bir şey değil? Çünkü Allah zorunlu varlıktır. O, zamana ve mekana bağlı değildir. Şöyle düşün, bir ressam bir tablo yapar. Ama bir kağıt başka bir kağıda muhtaçtır. Bir fırça başka bir fırçaya. Ama bir noktada o ressamın bir şeylere ihtiyacı olmayan biri olması gerekir. Çünkü her şey birbirine bağlı olsaydı, bu sanat hiç başlamazdı. Ve Allah da işte böyle bir varlık. Onun bir başlangıcı yoktur. Çünkü bir başlangıcı olsaydı, o da yaratılmış olurdu. Ve yaratılmış olan her şey bir başka şeye bağlıdır. Ama Allah, kendi kendine var olandır. Allah'ı göremiyoruz ama hissediyoruz. Bazı insanlar diyor ki, Allah'ı göremiyoruz, o zaman nasıl inanabiliriz? Ama sevgiyi görebiliyor musun? Bir annenin çocuğuna duyduğu sevgiyi ellerinle tutabilir misin? Hayır, ama onu hissediyorsun. Birini özlediğinde içindeki boşluğu görebiliyor musun? Hayır, ama orada olduğunu biliyorsun. Bir gün çok büyük bir haksızlık gördüğünde, kalbinin içinde bir şeyler kaynıyor değil mi? Sana diyor ki, bu doğru değil, bunun bir adaleti olmalı. İşte tam o anda Allah'ın varlığını hissediyorsun. Adalet, merhamet, sevgi, bunları gözlerinle göremezsin. Ama var olduklarını bilirsin. Bilim Allah'ın yerini alabilir mi? Bazıları diyor ki, evren kendiliğinden var oldu. Peki, hiçlikten bir şey çıkar mı? Hiçlik, hiçbir şeydir. Hiçbir şeyin olduğu bir yerden bir şey çıkabilir mi? Bazı bilim insanları diyor ki, kuantum dalgalanmaları evreni yarattı. Ama dur, kuantum yasaları bile var olmak zorunda değil mi? Eğer bir yasa varsa, o yasanın da bir kaynağı olmalı. Ve her şey bir sebebe bağlıysa, bir noktada o sebebin kendiliğinden var olması gerekir. İşte bu yüzden Allah'ın bir sebebe ihtiyacı yoktur. Çünkü o ilk sebep. Ve ilk sebebin bir sebebi olmaz. Allah'ı gerçekten arıyor musun? Ve şimdi, bütün bu anlattıklarımızın ötesinde şu soruyu sor kendine. Gerçekten Allah'ı arıyor musun? Yoksa sadece bir cevap mı istiyorsun? Çünkü belki de Allah'ın en büyük mucizesi, kendisini gerçekten arayanların onu bulmasını sağlamaktır. Ve belki de şu an, bu videoyu dinlerken, bu sorular zihninde yankılanırken, sen de o arayışa ilk adımı atıyorsundur. Gerçeği arayan bulur. Her şeyin bir başlangıcı olmak zorunda ve bu başlangıç kendisi başlanmaya muhtaç olmayan bir varlık olmalı. Allah tam olarak budur. Her şey ondan gelir ama o hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. İnsan gözleriyle görmek ister. Ama bazı gerçekleri görmek için göz yetmez. Hissetmek gerekir.
Belki de Allah'ı arayan herkes aslında onun zaten orada olduğunu fark etmek için arıyordur ve belki de Allah kendisini gerçekten arayanları bulmayı bekliyordur. Allah'a emanet ol.